Allah bizi çok seviyorsa bu şeytanı niye yarattı? Yani şeytanı niye yarattı? Bizi seviyorsa neden böyle bir şerrin, kötülüğün ortaya çıkmasına izin ver diye soru şu şekilde: şerri mahs olan şeytanların icadı, yani kötülüğün kaynağı değil mi? Evet, sürekli kötülük üretiyor bu şeytan. Ve ehli imana taslitleri, sürekli bize saldırıyor mu şeytan? Sürekli bizim kötü bir şey yapmamız için uğraşıyor. Şöyle yap, böyle yap, şöyle söyle, böyle söyle, ona verme, yalan söyle, arkasından konuş. Yüzüne iyi bir insanmış gibi davran, arkasından de ki ulan o şerefsizin teki de. Değil mi? İkiyüzlülük yap diye şeytan sürekli olarak bu gazları veriyor mu bize? Değil mi? Şimdi dikkat et, otur abicim. Dikkat edin, bakın buraya, çok ilginç. Onların yüzünden çok insanlar da küfre girip cehenneme giriyorlar mı? Giriyorlar. Gayet müthiş ve çirkin gözüküyor bu durum. O zaman soru geliyor. Şeytanı niye yarattı o zaman? Yani böyle bir kötü varlığa ne gerek vardı? Acaba cebile alel itlak ne demek? Cemil neydi? Güzel. Güzelliğinde hiçbir kusur olmayan Allah ve rahim-i mutlak, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah ve Rahman-ı bil hakkın, yani kullarına şefkat ve merhamet eden Allah'ın rahmeti, cemali, güzelliği, hadsiz çirkinliğin, yani bu şeytanın yaratılmasındaki çirkinliğin ve dehşetli bu musibetin, yani cehenneme girmeyle neticelen insan hayatının ortaya çıkmasını husulüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Önemli bir soru. El cevap. Bu çok sorulan bir sorudur. Buraya çok dikkat edin. Şeytanın vücudunda neden yaratıldığını anlatıyor üstad şimdi. Şeytanın vücudunda, yani onun yaratılmasında cüz'i şerler ile beraber. Cüz'i şer ne demek? Az kötülükler demek. Şeytan yaratıldı, cüz'i şerler var, evet kötülükler var. Onlarla beraber birçok makasıdı hayriye-i külliye, yani çok büyük ve şumullü hayırlar da var şeytanın yaratılmasında. Şeytanın yaratılması sadece şer değil. Ve kemalat-ı insaniye vardır. Burası önemli. Ne varmış? Kemalat-ı insaniye. Güzel. Ne demek kemalat-ı insaniye? İnsanın yükselişi abi. Nereye kadar? Âlâ-i illiğine. Maşallah. Yani insanın âlâ-i illiğine kadar yükselişine ve o son noktaya ne deniliyor? İnsanın ulaşacağı son nokta. Kemalat-ı insaniye. O son noktada kim var? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam var. Kemalat-ı insaniyenin zirvesinde. Biz de hedefimiz orası. Oraya doğru gidiyoruz. Diyor ki bakın burada üstad, şeytanın yaratılmasında evet küçük şerler var ama büyük hayırlar ve insanın kemalat-ı insaniye ulaşmasını bildirecek, anlattıracak, o yola insanı teşvik edecek büyük bir de özelliği var şeytanın. Neymiş? Evet, bir çekirdekten, küçücük bir çekirdek düşünün. Bu çekirdek desem ki çınar ağacı diye, çınar ağacı gibi duruyor mu? Ama çınar ağacı demek zorundasın değil mi? Çınar ağacının tohumu demek zorundasın. Çınar ağacından ta o tohumdan koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Tohum, filiz değil mi? Gövde şu kadar, 1 metre 5 metre bir sürü mertebeler var. Ve mahiyeti insaniyede insanın mahiyeti ne gibi? Ne gibi canım, adın ne? Murat. Ne gibi insanın mahiyeti? Çekirdek gibi. Yani çekirdekten ağacın son noktasına kadar nasıl ki mertebeler varsa, Allah'ın insana vermiş olduğu o istidatlarda, o kabiliyetlerde de insanın özünde de ne varmış? Böyle mertebeler var. Mertebenin en üst noktası neresiymiş? İnsanın ağaç olmuş hali. Yani kemalat-ı insaniye kimdi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bizim dünyaya geldiğimiz andaki itibarenki durumumuz neydi? Tohum. Mahiyet-i insaniyedeki istidatta, Allah'ın insana verdiği kabiliyetlerdeki özelliklerde dahi daha ziyade mertebeler vardır. Çekirdekte mertebe nedir? Gövde, 1. dal, 2. dal, büyüdükçe 3. dal. Doğru mu abi? Dal mertebeler var. Yaprak, uzama, büyüme derken ebatsal olarak da bakın mertebe var. Peki insanın mertebeleri nedir? Mesela insan yardımseverdir.
Ama ne kadar? Nihayeti var mı? Yok. İnsan zalimdir. Ne kadar? Mertebesi yok bakın. Yani aşağı doğru, esfel-i safiline doğru da inanılmaz mertebeler var. Dibinde kim vardı? Ebu Cehiller. Değil mi? Firavunlar. Bunlar var dibinde. Yukarıda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak ikisi arasında ne kadar mertebe var. Peki bizim istidatlarımız ne açılıyormuş? Yardımseverlik. Değil mi? Anlayışlı olmak, ikramseverlik, dost, ailesine iyi davranmak. Bunlar hepsi bizim istidatlarımız. Bunlar bizim tohumlarımız. Şimdi tohum şuraya koysam neydi adın? Oğlum yaşlıyız biz oğlum öyle unutuyoruz ya. Murat, ben bu tohumu buraya koysam, burada böyle dursa, hiç müdahale etmesem ağaç olur mu? Peki seni buraya koysam, hiçbir olaya mazhar olmasan, ne üzüntü, ne sevinç, ne duygusal başka dünyevi olaylarla karşılaşmasan, senin cömertliğin, yardımseverliğin, senin istidatların ortaya çıkar mı? Ne gibi kalırsın? Odun diyecekti diyemedi. Tohum. Belki zerreden şemse, yıldızlara kadar derecesi var insanın duygularının. Bu istidadatın inkişafatı, yani insanın, o insan tohumunun ortaya çıkması elbette bir hareket ister, bir muamele ister. Bizim duygularımıza dokunacak. Şu anda böyle hepiniz baktığım zaman çok iyi insanlar gibi duruyorsunuz. Baktığım zaman böyle hepiniz yardımsever gibi duruyorsunuz. Değil mi? Hepiniz böyle eşine, ailesine çok iyi davranan insanlar gibi duruyorsunuz. Hiçbiriniz böyle yalan söylemeyen insanlar gibi duruyorsunuz. Hiç iki yüzlü gibi durmuyorsunuz tek yüzünüzü gördüğüm için. Peki gerçekten böyle misiniz? Ne zaman anlaşılır? Bazı olaylar yaşarsınız. Orada gerçekten özür dilerim ne mal olduğunuz ortaya çıkar. O hadiseleri yaşarsınız. Sen iki yüzlü müsün? Sen yalancı mısın? Sen özür dilerim şerefsiz misin? Çıkar. Peki bu olayları ortaya çıkaracak nedir Murat? Hadiseler yaşaman lazım. Ne gibi? Bir arkadaşından borç istersin Muratçığım. O borcunu adama söz verdiğin zaman da vermezsin. Senin neyin ortaya çıktı? Şerefsizliğin. Güzel. Değil mi? Bir adam söz verdiyse onu tutmazsa bu adam şerefsizlik yapar. Çünkü şerefli insanlar verdiği sözleri tutarlar. Bunun gibi olaylar. Şimdi dikkat edin. Konu neydi Murat? Şeytan lan. Şeytanı konuşuyoruz. Niye yaratıldı? Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi ise mücahede ile olur. Ve o mücahede ise yani insanı açacak şey nedir? Tohumu açacak şey nedir? Topraktır, sudur, gübredir, değil mi? Peki tohum kendi asli hüviyetini kaybeder mi biz bunları dökünce? Tohum özelliği kaybolur, biter değil mi? Tohum diye bir şey kalmaz. Ama orada anlarsınız bu tohum çiçek mi, kaktüs mü, ayva mı ortaya çıkar. Kim olduğu ortaya çıkar. Ne olduğunu anlarsın. Tohumken bir şey anlayamazsın. Açılmış halini görmemişsen. O mücahede ise şeytanların ve muzur şeylerin vücuduyla olur. Şeytan sana bunu söyleyince sen şimdi iyi kötü insan olduğunu anlayacaksın ya. Şeytan sana ne diyor? Sen onun yüzüne de ki çok iyi bir insansın de. Arkasından o gidince de ki şerefsizin teki de. Şeytanın lafını dinlersen ne oluyorsun? O zaman bak senin karakterin ortaya çıkıyor. Kaç paralık adam olduğun ortaya çıkıyor. Şeytan sana bu gazı vermese ne olursun? Melek gibi olursun. Biz şeytanı dinlersek şeytanlaşırız. Doğru mu? Ama lümme-i melekiyeden meleği dinlersen öyle deme abicim. Delikanlı adam, Müslüman adam yüzüne söyleyemediği şeyi arkasından söyleyemez. Allah buna izin vermemiştir dersin. Doğru mu? O zaman ne olursun? Dürüst insan ol. Bak senin özelliklerin ortaya çıkıyor. İyi insan mısın, kötü insan mısın? Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva çeşit hükmünde sınıflar bulunmayacak. İyi insanlar, az iyi insanlar, az cömert insanlar, çok iyi insanlar diye bir kademe olur muydu abi? Olmazdı. Bu şeytan senin tohumunu patlatıyor.
bizim ne olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Bir şerri cüz'i gelmemek için, yani şeytanın yüzünden bir sıkıntı çekeceğiz diye 1000 hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Şunu diyebilir miyiz? Bakın vereceği örnekte göreceksiniz. Çendan, şeytan yüzünden ekser çok insanlar dalalete, sapıklığa giderler. Doğru mu? Doğru. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle, dikkat edin, keyfiyete bakar, kemiyete bakar veya bakmaz. Yani sayı çoklukların önemi yok, kalite önemlidir. Şimdi diyoruz ya, çok insan cehenneme gidiyor ama, öyle diyoruz ya. Nasıl, bu örneğe çok dikkat edin. Nasıl elinizde 1010 tane çekirdek bulunsa, Murat senle gidiyoruz bu derste. Kaç çekirdek var elinde? 1010. Güzel, 1010 çekirdek var elinde. O çekirdekleri toprak altında Murat bir muamele-i kimyeviye mazhar etse. Toprağa diktin, o kaç tane tohum vardı? Güzel. 1010 tohumu toprağa dikti. Üzerine toprağı kapattı, gübreledi, suladı. Ondan 10 tanesi ağaç oldu Murat. Biri de o çekirdekleri bozuldu. O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin sana verdiği menfaat, 10 tane ağacın oldu. Elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Doğru mu? Neden? Hayır, 10 tane ağacın üzerinde menfaat yetici senin tohumundan binlerce daha fakat fayda var. Üzülmezsin, değil mi? Çünkü dersin ki 10 tane çekirdek ağaç oldu ve bu ağacın verdiği fayda inanılmaz bir şey. O yüzden o 1000 tane çekirdek gitmiş. Niye? Niye üzülmedin? Çünkü onlar zaten çekirdek. Ağaç değil ki. Değil mi? Çekirdeğe kıymet verseydin şöyle yapmazdın Murat. Değil mi? Çıtır çıtır atıyorsunuz. Bak hiç ehemmiyet vermiyorsunuz. Çekirdeğe kimse ehemmiyet vermez çok boyutta. Sen ondan bir ağaç elde ediyorsan neticesinde hiç üzülmezsin hatta. Öyle de son kısımlar. Nefis ve şeytanlara karşı mücahede ile bir çabamız var mı, gayretimiz? Yıldızlar gibi insanı şereflendiren, tenvir eden 10 insanı kamil yüzünden 10 eve gelen menfaat ve şeref ve kıymet. Şimdi düşünün, insanları o tohumlar gibi düşünün. Binlerce tohum var. İçerisinden örnek veriyorum. Bu 10 misal, yoksa 10 değil. 10 tane ağaç olmuş, kemalat-ı insani ulaşmış insan var. Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbaniler, değil mi? Şah-ı Nakşibendler, işte üstadlar, Bediüzzamanlar. Bunları düşünün. Bunlar iyi ağaç olmuş, kemalat-ı insani ulaşmışlar. Ama diğerleri de ulaşamamışlar, insan olamamışlar. Ne olarak kalmışlar? Hayvanlar gibi kalmışlar. Çekirdek hükmünde bir değeri yok yani. Elbette dikkat edin üstadın ifadesine, haşerat nevinden sayılacak kadar süfli. Kafirler için söylüyor. Haşerat nevinden sayılacak kadar süfli ve ehli dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zarar hiçe indirip göze göstermediği için rahmet, hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına, insanlara saldırmasına meydan vermiştir. Şimdi soruyorum. Adam diyor ki şeytana atacak ya işi. Şeytan yüzünden cehenneme gittik diyor. Yaratmasaydı gitmezdim. Şimdi biz de bunu yedik. Ne istiyor ki Allah senden? Şimdi soruyorum. Hani şeytana atacak ya çamuru. Allah'ın istemiş olduğu şey kelime-i şehadet midir? Zor mu söylüyorsunuz? Bir zorluk hissediyor musunuz söylerken? Peki kainat o söyleyeceğiniz sözün size söylemeniz için bir güç kuvvet vermiyor mu? Görmüyor musunuz bu kainatı? Kendi kendine olabilir mi? Kendi kendine ne olmuş da böyle bir kainat olabilsin? La ilahe illallah, değil mi? Böyle bir yaratıcı, böyle bir Allah sana nasıl hareket edeceğini bildirecek bir rehber, bir peygamber göndermez mi? Akıl ne diyor? Gönderir. Öyleyse la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek çok akli bir şey. Zor değil.
Peki sana soruyorum, senden istemiş olduğu 5 vakit namaz, yılda bir kere tutacağım 1 ay oruç veya malın varsa, zenginsen vereceğin zekat, imkanın varsa gideceğin hac. Soruyorum arkadaşlar size, zor mu? Peki size içki içmeyin, yalan söylemeyin, kul hakkına girmeyin, bu dedikleri sizin için de bizim için de faydalı şeyler değil mi? Peki oldu ya kulum, düşersin, günah işlersin, kusura düşersin, gel böyle durumlarda ümidini kaybetme, ben bütün günahları bağışlarım deyip bizi kendisine çağırıp o günahlarımıza samimi tövbe edersek sileceğini söyleyen de bir Rabbimiz yok mu? Siz iman edip şükrederseniz ben size niçin azap edeyim diye soruyor bize, değil mi? Şimdi soruyorum, bu matematikte önceki derslerde de anlattım. Sevaplara kaç veriyor? 10. Günah? 1. Bazen o sevaplar katlanıyor mu? Değil mi? 7, 70 bin, 7 bin oluyor. Soruyorum, sonunda da bize diyor mu Eşref, ben bunları tartacağım terazide diyor mu? Sevabın fazlaysa diyor, ne yapacaksın? Bu imtihanı kazanmış olacaksın imanında varsa. Şimdi şu matematiğe göre bir adamın en ufacık bir iyilikte 10 sevap kazanıp bir günahta 1 günah kazanıp o günahları da tövbeyle silme imkanı olduğu halde bu adam cehenneme gidiyorsa, şimdi soruyorum, suç kimin? Allah hiç kimseye kaldıramayacağı bir yük yüklemiyor. Ama sen tembelsin. Sen kendi kendine kendini cehenneme götürmek için çalışıyorsun. Diyorsun ki Allah'ım beni cehenneme at. Allah diyor ki pişman ol, tövbe et, bağışlayayım, cennete koyayım. Yok beni bağışlama, beni at cehenneme. Çünkü içki içmek güzel, zina yapmak güzel, değil mi? Adam bunu söylüyor. Hem namaz kılıyor hem zina yapıyor adam. Güzel diyor, anladın mı? Hem iman ediyor hem gidip kumar oynuyor. Güzel diyor. Yapma diyor Allah. Bak sana anlatmış bunu bir sürü Allah dostu, sana bunları anlatıyor. Anladınız mı olayı? Şimdi soruyorum, bu adam kalkıp utanmadan bir de diyor ki Allah bizi seviyorsa niye şeytanı yarattı? Şeytan senin kim olduğunu ortaya çıkarıyor. Hani aklına geliyordur Murat, diyorsundur. Beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Değil mi? Benim sonradan olacağımı, cehenneme gideceğimi Allah biliyor diyorsun, değil mi? Biliyor değil mi? Allah benim, sen cehennemlik misin, cennet misin biliyor. O zaman niye imtihan etti? İtiraz ederdin Muratçım. Değil mi? Düşünsene böyle gözlerini bir açmışsın, cehennemde yanıyorsun cayır cayır. Ulan ne oldu ya? Hani hiç dünya görmediniz düşün yani. Dünyaya hiç gönderilmemişsiniz, imtihan edilmemişsiniz düşünün. Cehennemde yanıyoruz böyle, şöyle bir ekip. Demez misiniz? Ulan ne oldu ya? Allah da bize deseydi ki işte siz böyle bir adam olacaktınız, onun için atıyorum diye. İtiraz etmez miydin? Peki şimdi senin yaşamış olduğun hayatını sana Allah bütün amel defterlerini açıp gösterdiği zaman sen o zaman diyebilecek misin? Allah'ım ben niye cehennemdeyim diye. Diyeceksin ki tam Allah'ım adaletinle muamele ettiğim yerdeyim. Tam. Çünkü sana senin ne mal olduğunu gösterecek. Hem de senin diline ihtiyaç olmadan. Tak. Murat odada ne yapıyor? Arkadaşlarıyla ne yapıyor? Anladın mı? Nasıl yalan söylüyor? Kimi nasıl kandırıyor? Defterler böyle açılacak. İtiraz edemeyeceksiniz. Cehenneme de çok memnun gireceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah'ım tam hak etmişim. Adaletin tam tecellisini göreceksiniz. Peki çözümü ne? Süperman. Diyeceksin ki Allah'ım beni bağışla. Ben hata yaptım. Bana yardım et. Ona sığınacağız. Hemen namazımıza başlayacağız. Hemen onun istediği gibi bir insan olmak için mücadele edeceğiz. Şeytanı da kullanacağız. Ne için? Kemalat-ı insani ulaşmak için. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir güzel insan olabilmek için mücadele edeceğiz. Yardım edeceğiz, yalan söylemeyeceğiz, ikram edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmışsa onun gibi yapacağız. Zor mu Murat? Namazlarına başla şimdi.